Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dil öğrenmekle ilgileniyorsanız, o dili öğrenmenin faydaları hakkında biraz araştırma yapmanız oldukça normaldir. Neredeyse hiç kullanmayacağınızı düşündüğünüz bir dili öğrenmek için yüzlerce saat harcamak istemezsiniz, değil mi? Bana neden Türkçe öğreneyim diye soran çok oldu. Türkçe öğrenmenizin temel nedenlerinden bazılarını açıklayayım. Ben Türkçe eğlenceli bir dil veya yeni arkadaşlar edineceksiniz gibi bariz nedenlerden bahsetmeyeceğim. Açıklayacağım bu nedenler biraz daha az bilinen nedenler olacak. Umarım bu anlattıklarımdan sonra Türkçe öğrenmek istersiniz. Dünyada kaç kişi Türkçe konuşuyor? Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'e göre Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 84 milyon kişidir. Bu 84 milyon insanın yaklaşık 70 milyonu ana dil olarak Türkçe konuşuyor. Ancak bu sayının yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki kişiler için geçerli olduğunu lütfen unutmayın. Dünyada Türkçe konuşanların sayısına baktığımızda ise bu sayı yaklaşık 220 milyon kişiye çıkıyor. Türkçe dünyada en çok konuşulan ilk 5 dil arasındadır. Türkçe de 12 ülkede azınlık dilidir. Türkçenin başka nerelerde konuşulduğunu merak ediyorsanız, Irak, İran, Suriye, Gürcistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'da da Türkçe konuşulmaktadır. Türkçenin önemi nedir? Türkçe, Türk dil ailesine aittir. Wikipedia'ya göre bu dil ailesine ait en az 35 belgelenmiş dil vardır. En ünlü Türk dillerinden bazıları Türkçe, Azerice, Kazakça, Özbekçe, Kırgızca, Uygurca ve Tatarcadır. Türk dilleri Doğu Avrupa'dan başlayarak Orta Asya'ya ve Sibirya'ya kadar uzanan bir bölgede konuşulmaktadır. Türkçe öğrendiğinizde Türk dillerinin benzerlikleri sayesinde diğer Türk dillerini bilmeden sadece Türkçe bilerek tüm bu bölgelerdeki insanlarla bir dereceye kadar iletişim kurabileceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti stratejik bir coğrafyada yer almaktadır. Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlar. Türkçe öğrenirseniz sizin için çeşitli uluslararası iş ve eğitim fırsatları önünüze çıkacaktır. Türkiye küresel bir ekonomik güç olmaya ve dünya çapında daha fazla ülke Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Türkçe öğrendiğinizde Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki kurum ve kuruluşlar için değerli bir varlık olacağınız bir geleceğe yatırım yapmış olacaksınız. Sözlerime inanmıyorsanız ABD hükümetinin Türkçeyi kritik bir dil olarak sınıflandırdığını bilmelisiniz. Bunun nedeni askeri, istihbarat ve diplomasi alanlarındaki kariyerlerinin artmasındandır. Eğer öğrenciyseniz, kamu sektöründe de çalışmak için Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilere sunulan burs ve burs programlarının sayısı giderek artıyor. Türkiye tarihi bir cennettir. Bilmiyorsanız modern Türkiye 1299'dan 1922'ye kadar süren Büyük
Osmanlı İmparatorluğu'nun halefidir. Bu imparatorluk mevcut Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında başladı ve Afrika, Asya ve Avrupa'yı kapladı. 623 yıllık tarihinde Osmanlı İmparatorluğu dünyadaki farklı kültürler için bir kültür cenneti haline geldi. Türkiye'yi bir gün ziyaret ederseniz ülkenin kendisinin bir açık hava müzesi olduğunu göreceksiniz. Milattan önce 7500 yıllarına kadar uzanan Çatalhöyük gibi tarihi yerleşim kalıntıları bulunmaktadır. Bu kalıntılar Antik Yunan ve Roma'dandır. Türkiye'deki her şehir farklı dönemlere dayanan farklı bir kültürel miraslara sahiptir. Arkeoloji öğrencisiyseniz veya sadece tarihle ilgileniyorsanız Türkiye'ye bayılacaksınız. Zengin Türk Edebiyatı. Türkçe binlerce yıllık tarihi sayesinde oldukça zengin bir edebiyat geçmişine sahiptir. Maalesef İngilizceye çevrilmiş Türk edebi eserleri bulmak nadirdir. Hala Türkçe bilmiyorsanız Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Yaşar Kemal, Halit Ziya Uşaklıgil, Latife Tekin, Peyami Safa, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Orhan Kemal ve Zülfü Livaneli gibi birçok edebiyatçının güzel şaheserlerini kaçırıyorsunuz. Türkçe öğrenerek daha önce hiç duymadığınız birçok edebi esere ve kültüre orijinal haliyle olması gerektiği gibi erişeceksiniz. Büyüyen popüler Türk kültürü. Son zamanlarda Türk dizilerinin artmasıyla birlikte Türkiye uluslararası alanda daha fazla dikkat çekiyor. Türkiye hem Avrupa hem Orta Doğu hem de Asya'nın karışımından oluşan bir kültüre sahiptir. Bu coğrafyalarda küresel olarak dağıtılan yeni Türk dizileri ile Türkçe öğrenmek veya sadece Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen insanların sayısında çarpıcı bir artış oldu. Pek çok insan bu tür pembe dizilerde tasvir edilen ünlü semtleri görmek istiyor ve Türk kültürünü yaşamak istiyor. Pembe dizilerinin yanı sıra Türk müziği de önem kazanıyor. Daha önce Türk pop müziği dinlediyseniz bunun Batı pop müziği ile Orta Doğu müziğinin bir karışımı olduğunu fark etmişsinizdir. Bilmeyenler için Türkiye'nin mega pop yıldızı Tarkan'dır. Onun müziğinin bir kısmını dinlemeyi deneyin ve neden dünya çapında ünlü olduğunu öğrenin. Size Türkçe öğrenmeniz için bahsettiğim bu sebeplerden çok daha fazlası var. Umarım bu anlattıklarımla sizin ilginizi çekmişimdir. Hi, I'm back again. Thank you for watching this Turkish speaking series. I hope you liked it. If you liked this video lesson, I hope you will give me a thumbs up and write a comment below. Other than that, if you would like to find more Turkish video courses, Turkish learning material, you can also visit turkishaholic.com, where I have both free and premium materials for anyone who's interested in learning Turkish online. Thank you again for watching. See you next lesson. Bye bye.